Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bir veri tablosundaki en büyük 10 veriye ait değerlerin yıllara göre değişimini gösteren bu dinamik kayan veri grafiğini nasıl hazırlayabileceğinizi öğretmeye çalışacağım. Benim hazırlamış olduğum örnek çalışmada ayrı bir veri tablosu içinde dünya ülkelerine ait 1900 yılından başlayıp 2025 yılına kadar uzanan ve gerçek değerleri yansıtmayan 766 bin satırlık nüfus sayım sonuçları var. Şimdi nasıl çalıştığına bir bakalım. Bunun için şuradaki dilimleyicime tıklıyorum ve burada yıllara göre nüfus sayımları ve ülkeleri değişiyor. Bu grafik bize 190 ülke içindeki en büyük 10 tane ülkeyi yıllara göre veriyor. Şimdi yapım aşamasına geçebiliriz. Bunun için yine veri tabloma geliyorum. Şurası seçiliyken ekleden pivot table diyorum. Yeni çalışma sayfası diyorum. Tamam diyorum. Buradan yılı şuraya alıyorum. Ülkeyi şuraya, nüfus sayımını da buraya alıyorum. Buradan özet tablomda satır etiketlerine geliyorum. Diğer sıralama seçenekleri azalan Z'den A'ya diyorum ve buradan da nüfus sayımını seçiyorum. Tamam dedim. Burada büyükten küçüğe sıraladı ama ben hepsini istemiyorum. Tekrar şunu seçiyorum. Değer filtre diyorum ve ilk 10'u seçiyorum. Tamam dediğimde sadece 10 tanesini gösterecek bana. Şimdi özet tablomun üzerine geliyorum ve şuranın açılmasını sağlıyorum. Bunu tıklıyorum. Buradan pivot chart diyorum. Şuradan da çubuk grafiğimi ama bunu seçeceğim. Tamam diyorum. Şimdi grafiğimi biraz büyüteyim. Daha sonra burası seçiliyken şuna giriyorum. Buradan da şu alan düğmelerin tümünü gizliyorum. Şunu şimdi kalsın bunlar. Daha sonra bunların hepsini ayarlayacağız. Grafiğimi kesiyorum. Sayfa 2'de şuraya yapıştırıyorum. Şöyle. Görünümden kılavuz çizgilerini kaldıracağım. Biraz daha büyütelim grafiğimi. Buradaki gibi yapalım. Şöyle. Şunu şuradan silelim. Başlık kalsın. Şimdi grafiğimde şu alana geliyorum. Bunu seçiyorum ve ekseni biçimlendir diyorum. Burada ters sırada kategoriler deyip şunu seçiyorum. Bunların yukarı gelmesini sağlıyorum. Yani büyük değerin yukarı gelmesini sağlıyorum. Bunu kapatıyorum. Şunu artık silebilirim. Daha sonra şunu seçiyorum. Veri serisini biçimlendir. Buradan dolgudan noktalarda renk değiştir. Her birinin renk değiştirmesini sağlıyorum. Biraz da şunu büyüteceğim. %50 yapalım. Şunları kalın yapıp siyah yapalım. Biraz da büyütelim. Şunu da aynı şekilde kalın yapalım, siyah yapalım, büyütelim. Kılavuz çizgileri olmasın. Veri etiketlerini ekleyelim. Şunları seçelim. Kalın yapalım, biraz büyütelim. Ve siyah olsun rengi de. Bunu istersek şöyle yapabiliriz. Ortalayıp ya da iç son diyebiliriz. Bunun rengini beyaz yapalım ama. Bu da böyle olsun. Biraz daha büyütelim grafimizi. Şimdi grafiğimi seçiyorum. Bununla kenarlıklarını ayarlayalım. Düz çizgi olsun, siyah olsun ve 1 olsun. Aynı şekilde bunun da düz çizgi, siyah olsun ve 1 olsun. Şimdi şu sayfa 4'te şuraya geliyorum. Buradan dilimleyici ekleyeceğim. Yıl diyeceğim. Tamam diyorum. Ve bunu kesiyorum. Sayfa 2'de şuraya yapıştıracağım.
Bunu ayarlıyorum biraz. Şöyle daraltalım. Ve bunun da büyükten küçüğe doğru şöyle sıralayalım. Şuradaki toplam başlığı Shift eşittir diyorum. Şuraya sayfa 4'e gidiyorum ve şunu seçeceğim. Yani B1. Enter. Şu an istediğimiz oldu. Bu video ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Verdiğim bilgileri sizlere faydalı olacağını inanıyorum. Kanalıma abone olup bildirimleri açmanız halinde bundan sonrasında yayınlayacağım faydalı paylaşımlardan haberdar olabilirsiniz. Beni takip edip çalışmalarımı izlediğiniz için teşekkürler.